Akvaryumun sınırları sadece camlarla sınırlı değildir. Asıl dinamik sınır, su ile havanın birleştiği o incecik çizgide, su yüzeyinde yaşanır. Çoğu zaman bir aynayı andıran bu yüzey, bazen bize sessizce bir hikaye anlatmaya başlar. Dağılmayan kabarcıklar, cam kenarlarında biriken kirli beyaz bir köpük veya yüzeyde asılı kalan yağlı bir tabaka. Çoğu hobici için bu sadece bir temizlik sorunudur. Ancak suyun moleküler düzeydeki diliyle konuşmayı bildiğinizde bu köpüklerin aslında akvaryumun biyolojik karnesi olduğunu fark edersiniz. Bugün akvaryum suyunun neden köpürdüğünü basit klişelerle değil, fiziğin ve kimyanın soğukkanlılığıyla inceleyeceğiz. Sülfaktan dediğimiz moleküllerin suyun yüzey gerilimini nasıl dizginlediğini, Berlin metodunun neden skimmerlarla bel bağladığını veya suyunuzdaki bu değişimin ne zaman bir yaşam belirtisi, ne zaman bir ölüm fermanı olduğunu anlayacağız. Hazırsanız sınır tabakasına daha yakından bakalım. Önce temel bir gerçeği açıklayalım. Saf su köpürmez. Hidrojen atomlarıyla birbirine kenetlenen su molekülleri yüzeyde muazzam bir kohezyon kuvveti yaratır. Bir hava kabarcığı yüzeye çıktığında suyun bu yüksek yüzey gerilimi kabarcığı anında dışarı iter ve onu patlatır. Eğer kabarcıklar patlamıyorsa suyun moleküler yapısına yabancı bir güç müdahale etmiş demektir. Bu gücün adı sürfaktandır. Akvaryumlarda bu rolü en çok organik çözünmüş bileşikler üstlenir. Proteinler, amino asitler ve yağ asitleri. Bunlar bir ucu suya aşık, diğer ucu sudan nefret eden çift karakterli moleküllerdir. Havanın olduğu yere, yani kabarcığın içine doğru yönelirler ve kabarcığın etrafında elastik bir zırh oluştururlar. Bu zırh yüzey gerilimini düşürür ve köpüğün saniyelerce, hatta dakikalarda kalıcı olmasını sağlar. Bilimsel literatürde buna köpük fraksiyonlanması deniyor. Köpüğün karakteri kaynağını ifşa eder. Profesyonel bir göz tanka bakarak sorunun mekanik mi, biyolojik mi yoksa kimyasal mı olduğunu hemen anlar. Eğer köpük kirli beyaz, yapışkan ve yoğunsa tankın biyolojik kapasitesinin üzerinde atık biriktiğini söyleyebiliriz. Yenmemiş yemler, aşırı balık yükü veya temizlenmemiş dış filtre süngerleri. Bu köpük bakterilerin bu atıkları parçalamakta geciktiğinin ve suyun organik çorba haline gelmeye başladığının kanıtıdır. Dikkat edilmezse bu durum amonyak patlamasına giden yolun ilk durağıdır. Yüzeydeki köpüğün üzerinde gökkuşağı renkleri görüyorsanız bu biyolojik bir süreç değil, dışsal bir kirlenmedir. El kremleri, parfümler, hatta evin içinde sıkılan bir oda spreyi suyun yüzey gerilimini tamamen bozabilir. Bu balıkların solungaç mukozasını tahrip eden sessiz bir zehirdir. Acil müdahale gerektirir. Bazen köpüğü biz davet ederiz. Özellikle Melafix veya Pimafix gibi bitkisel bazlı tedavi ediciler içerdikleri yağ asitleri nedeniyle suyun viskositesini arttırır. Bu terapetik köpürme zararsızdır. Ancak oksijen transferini yavaşlattığı için hava taşlarının kapasitesini arttırmak hayati önem taşır. Hobide en çok karıştırılan konulardan biri de protein skimmer cihazlarının tatlı suda neden çalışmadığıdır. Bazıları bunun yoğunlukla ilgili olduğunu sanır ama gerçek çok daha derindir. Deniz suyundaki yüksek tuz iyonları hava kabarcıklarının etrafında bir kalkan oluşturarak onların birleşmesini engeller. Bu sayede skimmer içinde milyonlarca mikroskobik kabarcık oluşur. Bu da devasa bir yüzey alanı demektir. Tatlı suda ise iyonik güç düşük olduğu için kabarcıklar birbirine çarptığı anda birleşip devleşir. Büyük baloncuk düşük yüzey alanı demektir. Bu da protein toplama verimini %90 oranında düşürür. Bu yüzden tatlı suda protein atıklarından kurtulmanın yolu cihazlardan değil, biyolojik ve mekanik stratejilerden geçer. Peki köpüklü bir tankla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Yüzey skimmerları kullanabilirsiniz. Bu cihazlar sadece bir filtreleme değil, bir gaz değişim devrimidir. Yüzeydeki yağlı biyofilm tabakasını fiziksel olarak parçalayarak oksijenin suya girmesini sağlarlar. Kimyasal adsorpsiyon, purigen ve karbon. Burada anahtar kelime adsorpsiyondur. Aktif karbon ve özellikle purigen gibi sentetik polimerler protein moleküllerini daha köpük oluşturmadan moleküler düzeyde kendilerine bağlarlar. Acil müdahale için kağıt havlu. Suyun üzerine bırakılan parfümsüz bir kağıt havlu hidrofobik proteinleri bir mıknatıs gibi çeker. Bu sadece görsel bir çözüm değil, yüzey gerilimini anında normalize eden bir ninja tekniğidir. Ozon ve ultraviyole kullanımı. İleri seviye sistemlerde ozon, karmaşık organik molekülleri parçalayarak onları filtre edebilir hale getirir. Ultraviyole sterilizatörleri ise suyun oksidasyon potansiyelini arttırarak organik yükün azalmasına yardımcı olur. Akvaryum suyu içinde yaşayan canlıların aynasıdır. Yüzeyde gördüğünüz her kabarcık
ışık, tankınızdaki biyokimyasal dengenin bir yansımasıdır. Bilimi rehber edindiğinizde köpükler artık korkutucu bir sorun değil, çözüm yolunu gösteren işaret fişekleridir. Bir dahaki sefere su yüzeyinde o inatçı baloncukları gördüğünüzde onların sadece hava olmadığını hatırlayın. Onlar akvaryumunuzun size gönderdiği bir mektuptur. Bu derin yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve suyun bilgeliğini keşfetmeye devam etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Su gibi aziz ve berrak kalın.